Tarihin en ünlü imparatorluklarından bir tanesi. Persliler, Ahameniş İmparatorluğu. Videomuzun içerikleri: 1. Pers mitolojisi. 2. Perslilerin başlangıcı. 3. Perslilerin yıkılışı. 4. Perslilerin en ünlü savaşları. 5. Perslilerin dinleri. Pers mitolojisi, iyi ile kötünün savaşının, doğrunun ve yanlışın din yoluyla anlatıldığı bir mitolojidir. Bir yanda iyileri temsil eden Ahura Mazda, diğer yanda Angra Mainyu ve şeytanları, daha sonra Zerdüştlük dini olarak karşımıza çıkacak olan bir mitolojidir. En çok bahsedilen mitolojik yaratıklar Mentorkor, kanatlı ve akrep kuyruklu aslan ve Huma kuşu, tıpkı anka kuşu gibi kendini yakabilen ve daha sonra küllerinden tekrar doğan kuş. İyi ile kötünün savaşında Ahura Mazda galip gelerek Angra Mainyu ve şeytanlarını mağlup eder. Ahameniş İmparatorluğu ve Perslilerin başlangıcı. Ahameniş İmparatorluğundan önce Medliler ve Babililer vardı. Asur İmparatorluğu altında uzun yıllar yaşamışlardı ve M.Ö. 609 yılında bu iki krallık Medliler ve Babililer ayaklandılar ve Asur İmparatorluğu'nun sonu geldi. Med İmparatorluğu'na bağlı olan Ahameniş olarak bilinen kabile giderek güçleniyordu ve ileride Ahameniş İmparatorluğu olarak karşımıza o zamanların görülmüş en büyük imparatorluğu olarak çıkacaktı. Ahameniş'in torunu Astyages, kabilenin lideri ve Med İmparatorluğu'nun yöneticisi olmuştu. Med İmparatorluğu Ahameniş İmparatorluğu olarak değişti. Astyages'in yeni bir torunu dünyaya geldi. Adı Kiros'tu. Astyages bir rüya gördü. Kiros bütün Ahameniş İmparatorluğu'nu elinden alıyordu ve yönetimi elinden kaybedeceği korkusuyla hizmetkarlarına Kiros'u dağa götürüp öldürmelerini emretti. Hizmetkar Kiros'u aldı ve dağa götürdü ama Kiros'u öldüremedi. Bir çobana bıraktı ve yıllar sonra Kiros büyüdü ve geri gelip tam da rüyada olduğu gibi dedesini yenip Ahameniş İmparatorluğu'nu ele geçirdi. Artık kral Büyük Kiros'tu. Büyük Kiros çok büyük işler başardı. Hititlerin yıkılmasından sonra kurulan Lidya İmparatorluğu'nu yendi ve topraklarına kattı. Daha sonra Babil'e saldırdı. Orayı da aldı ve senelerdir esir olan Yahudileri İsrail'e geri yolladı. Onları kölelikten azletti ve maddi yardımlarla yeniden Kudüs'ü ve Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın tapınağını inşa ettirdi. Tevrat'ta bunların olacağını çok kısa bir süre önceden Hz. Danyal Aleyhisselam tarafından anlatıldığı ve Tevrat'ta yazdığı söylenir. Kiros çok iyi bir yöneticiydi ve insanlara özgürlüklerini hem dini hem kültürel olarak yaşamalarına müsaade ediyordu. Köleliği kaldırmak için Kiros Silindiri diye tarihteki ilk insan hakları kanunlarını yazdı. Bu yazı bugün halen İngiltere'de müzede sergilenmektedir. İnsanlar Büyük Kiros hükümdarlığı altında özgür, zengin ve rahat bir şekilde yaşıyorlardı. Ordu çok güçlüydü. Büyük Kiros orduya ölümsüzler olarak bilinen 10.000 kişilik askeri birliği ekledi. Milattan önce 530'da Büyük Kiros Orta Asya seferinde Tomris Hatun tarafından kafası kesilerek öldürüldü. Büyük Kiros'tan sonra 2. Kambises kral oldu. Milattan önce 530'dan milattan önce 522'ye kadar Perslilerin kralı oldu. Ama Mısır seferinden dönerken öldü. Yerine General Darius geçti. İleride Büyük Darius olarak anılacaktı. Birçok yeniliğe imzasını attı. Yunanistan'a savaş açtı. Birçok yol ve yapıtlar yaptırdı. Zaten çok büyük olan imparatorluğu tek bir yerden yönetmek zor olduğu için satraplara böldü. Yani bugünün deyimiyle valiliklere. Yeni başkenti Persepolis'i inşa ettirdi. Yunanistan Savaşı'ndan döndükten birkaç yıl sonra milattan önce 486'da doğal bir şekilde hayatını kaybetti.
Yerine oğlu Zerküsiz geçti. Zerküsiz Yahudi Ester'le evlendi ve babasının yarım kalan işi Yunanistan'ı ele geçirmek için seferler yaptı. Bu savaşlarda istediğini bulamadı. Bu savaşlarda çok para ve asker kaybetti. Geri döndüğünde M.Ö. 465'te suikastle öldürüldü. Yerine 3. Darius geçti. Birçok bölgede isyanlar çıkmıştı. Mısır bunlardan biri ve ilkiydi. Mısır Perslerden ayrıldı. Persliler çok zayıflamışlardı. M.Ö. 333'te Makedonyalı Büyük İskender 3. Darius'u yendi ve Pers İmparatorluğunu ele geçirdi. M.Ö. 330'da 3. Darius öldürüldü ve Persliler yıkıldı. Yerlerini Makedonyalılar aldı. Perslilerin en ünlü savaşları M.Ö. 490 Maraton Savaşı, maraton yarışlarının da başlangıcı ve adı olan bu savaş Atinalıların zaferiyle sonuçlandı. M.Ö. 480 Termopoli Savaşı, 300 Spartalı'nın meşhur olduğu savaş. M.Ö. 480 Salamis Savaşı, Yunanlılar ve Persliler arasında olan deniz savaşı ve yine Yunanlılar kazandı. M.Ö. 479 Platei Savaşı, karada olan bu savaşı Yunanlılar kazandı. M.Ö. 331 Gaugamela Savaşı, 3. Darius Büyük İskender'e yenildi ve Persliler yıkıldı. Perslilerin dinleri Zerduşluk. Tahminlere göre M.Ö. 1500 ya da M.Ö. 1600'lü yıllarda ortaya çıkmıştır. İlk ve tek tanrılı din olarak bilinir. Tanrıları Ahura Mazda ve peygamberleri Zerduş'tur. Tek tanrıya inanılır. Din iyi ve kötünün savaşı olarak görülür. Öldükten sonra tekrar dirilmeye yani ahirete inanılır. İslam dinine çok benzer. İnsanların yaptıkları iyiliklere göre ya da kötülüklere göre cennete ya da cehenneme gideceğine inanılır. Fitre ve zekat verilir. Günde 5 defa ibadet edilir. Ateş bütün tapınaklarında yanar. Çünkü Ahura Mazda ateşin ve ışığın tanrısıdır. En sonunda Ahura Mazda şeytanları yener ve iyilik kazanır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni düğmesi ve üyelik düğmesine basmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.